Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 1 Ekim 2025. Eylül ayını geride bıraktık. Artık yeni bir aya başlıyoruz. Fena bir Eylül geçirmedik. Önceki Eylüllere bakacak olursak historik anlamda zor aydı ama Eylül ayı da aslında beklediğimizin çok çok üstünde iyi gerçekleşti diyebilirim. Artık umarım Ekim ayı da daha iyi geçecektir diyerek artık konularımıza başlayalım. Biliyorsunuz bugünün en önemli konusu shutdown, yani ABD federal hükümetinin kapanması. Bugün resmen Türkiye saatiyle 6 civarında resmen kapandı. 750 bin kamu çalışanının şu anda ücretsiz izne ayrılması bekleniyor. Birçok kamu hizmetinde de kısıntıya gidilmesi bekleniyor. Bu konuyla ilgili ben çok uzayacağını düşünmüyorum açıkçası shutdown konusunun. Çünkü bunu ne Trump isteyecektir ne demokratlar isteyecektir. İşin sonunda anlaşılacaktır. Yani bir uzlaşma sağlanacaktır diye düşünüyorum. O nedenle bugün evet şu anda biraz endeksi satıyorlar. Görüyorum %0.63 civarında bir satış geldi. Az sonra grafiklere bakacağız zaten. Ama bunlar bence alım fırsatı olacaktır. Hatta bugünün gelecek verileri bence bugünkü bu olaydan çok daha önemli. Gelin onlara geçip onlara bakalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere dün tüketici güveni ve JOLTS verileri geldi. İkisi de endeksi çok etkilemediler açıkçası. Biri ekonomide biraz yavaşlama var diyor. Biri ekonomide biraz hızlanma var diyor. O nedenle endekste biz de çok takılmadık. Ama bugün önemli veriler geliyor. 15.15'te Türkiye saatiyle ADP tarım dışı istihdam verisini karşılıyor olacağız. Sonrasında ise 16.45'te üretim satın alma müdürleri endeksi yani PMI. 17'de de imalat PMI'yi gelecek diyebiliriz. Perşembe günü de yine önemli bir veri var. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları geliyor. Cuma günü de ortalama saatlik kazanç, tarım dışı istihdam, bu da çok önemli. İşsizlik oranı yine çok önemli ve hizmet ve imalat dışı satın alma müdürleri PMI'larını karşılıyor olacağız. Evet, hemen endekse bakarak grafiklerimize başlayalım. Nasdaq şu anda 0.71 negatif görünüyor. Güne negatif başladı. Shutdown nedeniyle çok normal, biliyorsunuz. Bunu zaten bekliyorduk. Aşağıdaki ilk desteğimiz 24.295'te. Eğer bunun da altına bir kırılım gelirse 23.966 çok önemli. Hem yatayda hem de kanal desteğine de yakın bölgedeki desteğimiz diyebiliriz. Yukarıda artık hareketin devamı için Nasdaq'ta geçmemiz gereken bölge 24.782. Hemen S&P 500'e geçelim. S&P 500'de de görüyorsunuz benzer bir yapı var. Kanal desteğine çok yakınız. 6.600 dolar ilk destek olacak bugün için. Eğer aşağıya kırar kapatırsa, yatay desteklerimiz ise 6.480 ile 6.508 arasında önemli yatay desteğimiz var. Bakın burada 3 tane yatay destek, bir de 50 günlük ortalama var. S&P 500 için şu bölge kolay aşağıya kırılamayacağını düşünüyorum. Evet, Russell biraz daha belki bugün sert düşen hisseler endekslerden biri olabilir. İlk desteğimiz 2395. Eğer altında kapanışlar gelirse 2360, 2361 50 günlük ortalaması, bu bölge çok önemli olacaktır. Yukarıda ise 2446 ile 2471 sıralı dirençleri daha önce de konuştuk. Russell 2000'in harekete başlaması için şu zirve hattını, yani 2470-2475 civarının üstünde kapanışlar alması gerekiyor. Evet, VIX de açıldı. Şu anda %5.80 civarında. Ciddi bir bence mum değil, yani ciddi bir hareket değil. VIX'i biliyorsunuz daha kritik yerlerde hemen %10-15'in üstüne atmayı seviyor. O şekilde çalışıyor. O nedenle yine 17 dolar artık ilk destek olacak. 17.21'e çıkmış. Altında da 50 günlük ortalama ve 14 dolar yatay desteğini takip edeceğiz. Hemen Max 7'a geçelim. Apple'la başlayalım. Apple'da gördüğünüz gibi güzel bir flama var. Bu flama eğer yukarı kırarsa artık önceki zirvesinde üstünde kapanış alır diyebiliriz. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda yukarı doğru hareketler görebiliriz Apple'da. O nedenle buraya bence bir alarm kurmakta fayda var Apple için. Evet, Amazon yükselen trendini aşağı kırdıktan sonra, özellikle de 50 günlüğün altında kapattıktan sonra sert bir satış yedi. Şu anda bir toparlanmaya çalışıyor. Belki bir dip oluşumu yapmaya çalışıyor. Çünkü şu bölge, özellikle 214 hem yatay desteği hem 200 günlük ortalaması, bu bölgeyi çok önemli bir olay olmadığı sürece aşağı bir kere de kıramayacaktır. Önemli bir destek çünkü.
O nedenle şu bölgede biraz daha konsolide olmak isteyebilir. Kararını sonra vermek isteyebilir aşağı ya da yukarı olarak. Ama 50 günlük ortalamanın üstüne çıkmadan, yani 227 dolar üstünde kapanışlar almadan Amazon için çok da olumlu konuşmamak gerekiyor şimdilik. Evet, Google'a bakacak olursak kanallarımızı çizmiştik. Dün yukarıdaki kanalının aşağı altına atmış ama üstünde kapanışı yapmış. Yani 241 dolar civarı önemli destekti. 243 civarı da kapanışı almış. Bugün yine desteğimiz 241 dolar olacak şekilde Google'ı takip edebiliriz. Eğer altında kapanışlar gelirse 241.66 doların 224-225 dolarlara kadar bir geri çekilme görebiliriz. Google'da hareketin devamı için 256 doların üstünde kapanışlar gerekiyor. Evet, Meta'ya da geçelim. Meta yükselen kanalını aşağıya kırmıştı ve bugün 1, 2, 3, 4. Dün 4. gün 50 günlük ortalamanın altında kapanışı. Önceki zirvesinin de altında kapanış aldı. Ve hacimde fena değil. Dün günü aslında endeks bazında fena kapatmadığımız için ben bir gün daha beklemeyi tercih ettim. Bugün de artık bu bölgelerde 730-735 ya da daha altında kapanışlar alırsa stop olmayı planlıyorum diyebilirim Meta'da. Ama şöyle stop olacağım. Büyük bir kısmını stop olup bir kısmını orta vadeli elimde tutmayı planlıyorum. Çünkü temel anlamda beğeniyorum ama teknik anlamda yapıyı bozduğunu düşünüyorum. O nedenle bu şekilde bir karar alabilirim. Bilginiz olsun. Evet, Microsoft'a geçelim. Microsoft'ta ise görüyorsunuz buradaki 519 dolardaki direncine yakın bir yerde kapanışı aldık. Sonrasında 50 günlük ortalamanın da üstünde zaten kapanışları yapıyoruz 2 gündür. Bakın burada güzel bir çanak kulp da yapıyor gibi. Yani 519 dolar üstündeki kapanışlarda artık 532 doları görmek isteyebilir diye düşünebiliriz. Sıralı desteklerimiz ise 511 ve 500 dolarda. Evet, Nvidia'ya geçelim. Nvidia dün artık hacimli bir şekilde, hacim fena değil bakın görüyorsunuz. Burada birçok kez denediği ve kıramadığı direncini artık yukarı kırdı diyebiliriz. 50 günlük ortalaması önemli bir desteği olacak artık. Evet, bunun altında kapanışlar gelebilir belki bir gün ya da 2 gün. Ama hem hacmine bakılması gerekiyor bunun, hem de 50 günlük ortalamanın üstünde kaldığı sürece bence ilk aşamada çok problem olmayacaktır. O nedenle belki artık burada long pozisyonlar düşünülebilir. Çünkü burası yeni bir yüksek bölgesi. Tesla ile ilgili daha önce güçlü durduğundan bahsetmiştim. 439-440 dolar bölgesini de aşağıya kırmasına rağmen kapanışı yukarıda yaptı. Hatta güzel bir mumla da yaptı. Bakın açılışta ayılar epey bastırmış ama günün kapanışına doğru boğalar neredeyse zirvesinde kapattırmış Tesla'yı, günün zirvesinde. O nedenle güzel bir mum, önemli bir desteğin üstünde. Tesla'yı bugün takip etmekte yine fayda var. 440 doların altındaki kapanışlarda aşağıda 417 dolara kadar geri çekilebilir ama ilk direnci de yukarıda 466 dolar diyebiliriz. Evet, çok sorulan hisseler. Palantir ile başlayalım. Palantir görüyorsunuz şurada bir sıkışma var. 184 doların üstünde artık önceki zirvesini görmek isteyecektir. Eğer destek geri çekilecekse de aşağıdaki destekleri 170 dolar ve 50 günlük ortalaması 167 dolar diyebiliriz. Bu bölgede önemli desteği. Evet, AMD'ye gelelim. AMD'de bu düşen kırıldıktan sonra pozisyona girmemiştim. Girmeme sebebimi de söylemiştim. Hem 50 günlük ortalamanın altında hem de şuradaki önceki düşük tepesinin üstünde kapanış görmek istiyorum demiştim. O nedenle 164-165 dolar bandı üzerinde kapanışlar benim için önemli. Aslında doğru da bir karar vermişiz. Çünkü burada konsolidasyonu gördüğünüz gibi devam etmiş. Üstünde hiç kıramamış. Kapanışta o nedenle zaten alamamış. 165-166 dolar üstündeki kapanışlarda bence bir pozisyon için burada düşünmek gerekiyor diyebilirim. Mikron'a geçelim. Mikron'da geçtiğimiz hafta çok sorulan hisseleri almıştık biliyorsunuz. 170.45 dolar direnci, zaten zirvesi gördüğü yer orası. O bölgenin üstündeki kapanışlarda devam etmek isteyecektir. 160 dolar ilk desteği, aşağıdaki sıralı destekleri ise 150 ve 153 dolar diyebiliriz. Marvel'e geçelim. Marvel'de aslında benim pozisyon almak için beklediğim hisse senetlerinden biri. Neden? Görüyorsunuz bakın şu direnç 85-86 dolar direnci önemli. Buraya bir gelmiş, geri çekilmiş, tekrar gelmiş. Şimdi şu bölgede bir konsolidasyon yapıyor.
Hatta buna bir çanak kulp yapıyor da diyebiliriz. Fincan kulp, çanak kulp, nasıl söylemek isterseniz. Ama bu bölge önemli bir direnç. Bu bölgenin üstünde hacimli de bir mumla kapanış gelirse artık burada bir pozisyon almayı düşünebilirim. Aşağıdaki ilk önemli desteği de 79.94 dolar olan SMA 200 günlük ortalaması. Evet, Nibius'a geçelim. Bakın buraya da bir şey koydum okumanız için. Nibius'ta şu formasyon, daha doğrusu şu mum, kayan yıldız ayı mumu. Bugün de eğer kırmızı bir mum gelirse 100 dolar civarına bir geri çekilme görebiliriz. Bu mum ne anlama geliyor? Gün içerisinde boğalar bastırmış, direncin üstüne atmış ama güçleri yetmemiş. Ayılar günü neredeyse eksi, yani dibine yakın yerde kapatmışlar. Aslında Tesla'da gördüğümüz mumun tam tersini burada görüyoruz. Zirvede olması önemli. Yani önemli yerde önemli bir dönüş formasyonu ya da dönüş mumu görmek bizler için önemli. O nedenle bugün bence Nibius'a dikkat etmek gerekiyor. 100 dolar desteği 116 dolar üstünde kapanışlarda yukarı hareketin devamı için gerekli. Evet, Upstart'a geçelim. Upstart bu ara çok soruluyor. Çünkü yükselen trendi bozduktan sonra özellikle de 200 günlük ortalama çok önemli demiştim. Bakın buralarda hep temaslar var. Kırmızı çizgi 200 günlük ortalamamız. Buradaki temaslarda hep iyi tepkiler almış ama son artık kırılımdan sonra aşağıya gelmiş. Yani aslına bakacak olursanız 200 günlük ortalamanın üstünde iyi, altında artık stop olayım demiş olsaydınız bile Upstart taşıyanlar şu anda kendilerini yaklaşık %17, %18 zarardan korumuşlardı. Yani yatırımcıysak bile bazı trendler bozulduğunda belki bu konulara da dikkat etmemiz gerekiyor olabilir. Ya da artık bu bölgelerden tekrar belki yatırımcılar yeni alım yapmak isteyebilir. Ama orada da bence yine dönüş görmek lazım. Çünkü ilk destek 46.75'te. Henüz bir dönüş mumu yok. Düşüş mumları görüyorsunuz hacimli. O nedenle bence şu anda yeni pozisyon almak için Upstart'ta da erken görünüyor. Evet, Oscar'a geçelim. Oscar'da buradaki sıkışmanın üstünde kırılım almıştı. Dün de bir temas geldi aynı bölgeye. Bir onay aldı gibi görüntüsünde devam ediyor. Ama biliyorsunuz shutdown'la ilgili aslında AKA konusu da demokratların devamını istediği bir konu. Cumhuriyetçilere bunu henüz kabul ettiremediler. Yani pazarlık konularından biri aslında shutdown'da şu anda. O nedenle Oscar'la ilgili bu ara biraz volatilite olabilir bu shutdown nedeniyle. Nihai bir şey çıkmayacak tabii ki buradan. Karar Kasım-Aralık aylarında sanıyorum ki. Ama pazarlık konusu olduğu için Oscar bu ara biraz hareketli olabilir. Yatırımcılarının da o gelişmeleri takip etmesinde fayda var. Evet, Oklo'ya geçelim. Oklo ile ilgili dün bir de rapor geldi. Bir downgrade geldi. Al'dan nötre çektiler notunu. Fiyatı da, hedef fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 92 dolardan 117 dolara yükselttiler. Tabi negatif bir tepki verdi hisse bu sebeple. Aşağıda önemli desteğimiz 100 dolar. Yukarıdaki önemli direncimiz de 120 dolar olacak şekilde takip edilebilir. Ama burada dikkatli olmak lazım. Sanki bir ayı bayrağı yapıyor görüntüsünde. O nedenle alım yapmak için, yani yeni alım, yeni pozisyon almak isteyenler biraz daha beklemeli. Evet, HUD'a geçelim. HUD'la ilgili de çok güzel iki mum hacimli görüyorsunuz, ikisi de devam ediyor. Trendin güçlü olduğuyla ilgili bayağı bir epey bir şey veriyor bize, fikir veriyor açıkçası. O nedenle benim de almak istediğim hisse senetlerinden biriydi ama maalesef kaçırdım. Aslında en kötü şurada 50 günlük ortalamasına geldiğinde almak gerekiyordu. Yani burada bile almış olsam sanırım %40 mı? Evet, %40 civarı bir kardan almış olduk. Yani bu da bana ders olmuş olsun. Eğer gerçekten güvendiğiniz bir hisse senedi varsa, temeline yatırım için alıyorsanız bu tür önemli ortalamalarında eklemeler yapmak gerekiyor. Bakın burada ben yapmamışım. %40'a yakın bir kardan da olmuşuz. Hem de çok kısa sürede. Ve burada da epey yükselmesine rağmen. Çünkü hisse senedi güçlü. Evet, Limonade'e geçelim. Limonade'de de 54.77 önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Dün üstüne atmış ancak kapanışı altında yapmış. 50 günlük ortalama 50.96'da desteğimiz olarak görünüyor. Belki bu bölgede biraz daha zikzaklar yapabilir. Bir konsolidasyon bölgesi oluşturup sonrasında karar verebilir. Takip etmekte fayda var.
Evet, İren'e geçelim. İren'de de biliyorsunuz JP Morgan'ın raporu ile birlikte bir düşüş olmuştu. Yani %15'e yakın bir düşüş olmuştu ama %10'a yakın bir düşüşle kapattı 2 gün önce. Ama sonrasında buradaki 39.87 desteğinden çok hızlı tepki verdi. Yukarı 46-47 dolarlara tekrar geldi. Hareketin devamı için 49-50-51 dolar burası önemli bir band. Çünkü burası gördüğü zirve 49 civarları. 50.84'te Fibonacci direnci. Bu bölgenin üstündeki kapanışlarda tekrar yukarı gitmek isteyecektir İran. Evet, SOFA'ya bakalım. SOFA dün bu yükselen kanalı aşağıya kırdı. Ancak tekrar tam destekte, önemli yatay desteği de burası, bakın onun da üstünde. Bence kanal içerisinde de, yani biraz dışında gibi görünüyor ama buna kanal içi diyebiliriz. Çünkü önemli bir geri çekilme sağladı, yani yükseliş sağladı tekrardan. Kapanışı yaptı. Bugün takip edilmesi gerekiyor yine tabii ki. Aşağıda 24.68 50 günlük ortalaması önemli desteği. Yukarıda ise öncelikle şu kısa düşenini kırması gerekiyor. Hareketin devamı için de önceki zirvesi 30.30 dolar. Üstündeki kapanışlar çok çok önemli. United Health'e geçelim. United Health bakın burada güzel bir flama yapıyor. Şu sıkışma çok nizami. Bu sıkışmanın kırılım bölgesi bence iyi bir pozisyon fırsatı sunacaktır. 50 günlük ortalama 100 günlük ortalamayı kesmek üzere, bu önemli. Yani kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamayı, uzun periyotlu ortalamayı yukarı kesiyorsa trend boğaya dönüyor demektir. Zaten şu anda trendi de görebiliyoruz. O nedenle United Health'te teknik anlamda işler olumluya gitmeye devam ediyor diyebiliriz. CrowdStrike'a geçelim. Yükselişten sonra şu geri çekilmenin üstünde kapanışı yapmıştı 2-3 gün öncesinde, sonrasında ise üzerinde devam ediyor. Hacimler biraz yetersiz, ortalamanın da altında. Hareketin devamı için 504 öncelikli geçmesi gereken ara direnci, sonrasında ise önceki zirvesi olan 516-517 zirvesine geçmesi gerekiyor. AppLovin'e gelelim. AppLovin çok güzel bir trend sağladı, görüyorsunuz. 725.78 benim Fibonacci hedefimdi. Asıl hedefim de oydu. Özellikle şurayı kırdıktan sonra buradan bakın ciddi bir yükseliş. Neredeyse çok kısa sürede %52'ye yakın yükseliş yapmış. Artık bu bölge, ben eğer pozisyonda olabilseydim, alamamıştım. Olabilseydim benim için en azından bir miktar kar al bölgesi olacaktır. Çünkü bence önemli bir seviyeye geldi. Aşağıda ise 670 dolar ilk desteğimiz diyebiliriz. Evet, Rubrik'e bakalım. Rubrik'te 50 günlük 100 günlük ortalama burada. Burası önemli bir direnç. Bu bölgenin üstüne çıkmadan Rubrik rahatlamayacaktır. Aşağıda ise 77 dolar önemli desteğimiz. Bu bölgenin üstüne çıkmadan rahatlamayacaktır dememin bir sebebi daha var. Çünkü burada bakın bir ayı bayrağı oluşturuyor olabilir. Eğer bu bölgelere çıkarsa bu yapıyı bozacaktır. O nedenle buralar önemli bizler için. Evet arkadaşlar, hemen değerli metallere geçiş yapalım. Altında başlayalım. Altında görüyorsunuz kuvvetli trend devam ediyor. Hiçbir sorun yok. Orta vadeli hedefim 4114. Trend dönüşü yakalamak lazım. Trend dönüşünü nasıl yakalamak lazım? Gidip tepede satamazsınız arkadaşlar. Ya bazı mum formasyonlarını kovalayacaksınız ya da tepe dönüş formasyonlarını, işte o boydu vesaireydi, ters çanak kulptu, bunları kovalayacaksınız. O nedenle hiçbir zaman trendlerde, yeri gelmişken söylemiş olalım, dibi ya da tepeyi yakalamaya çalışmayın. Böyle bir şey zaten yapamazsınız. Yaptıysanız bile şansa yapmışsınızdır. Yani bu konuda kesin emin olabilirsiniz. Burada da şu anda trend devam ediyor. Ne olabilir yani, pozisyonu ne zaman kapatabilirim diye söyleyecek olursanız altınla ilgili, en azından mesela Nibius'ta gördüğümüz bir mum gibi bir dönüş mumu, da biraz mesela pozisyonun yarısı. O dönüş mumundan sonra gelen kırmızı teyit mumunda ise mesela pozisyonun tamamını kapatacak şekilde artık karlarınızı alabilirsiniz. Ama şu anda altın hala güçlü devam ediyor. Evet, gümüşte de 48.20 dolar olan benim hedefim yaklaşıldı. 47.17-47.18 dolarlarda şu anda gümüş. Altında söylediğim her şey aslında hepsi için geçerli. Bütün emtialar, bütün kripto paralar, hisse senetleri hepsi için geçerli. Yani trend olan her grafikte bunları uygulayabilirsiniz. O nedenle şu anda gümüşte de trend kuvvetli devam ediyor. Bir dönüş görmeden de trende tutunmaya devam edebilirsiniz.
Evet, kripto paralarda Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin 3. gündür 50 günlük ve 100 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar alıyor. Kısa vade için bence olumlu. Eğer burada kapanış almaya devam ederse yukarıda ilk hedefi 117.500 dolar olacaktır. Ancak benim orta vadeli görüşümü daha önce açıkladım. Yeni gelenler, yeni izlemeye başlayanlar varsa tekrar söyleyeyim. Burada düşük bir dip aldık. Burada düşük bir tepe aldık. O nedenle orta vadede 123.500, 123.350 üzerinde kapanışlar almadan ben yukarı yönlü henüz ikna olmayacağım. Şu anda ise kısa vadeli eğer işlemler yapılacaksa 50 günlük ortalamanın altına stop koyup mesela 117.400, 117.000 dolar hedeflenecek şekilde long pozisyonlar belki açılabilir. Ama ben bu şekilde bir pozisyon almayacağım. Bence büyük resimde şu anda flat noktasında Bitcoin diyebilirim. Eğer short pozisyon için ise bekleniyor ise 107.236 burası önemli bir bölge. Çünkü düşük dip bölgesi. Onun da altında daha düşük dip almak isterse bu sefer satışlar sertleşebilir diyebiliriz. Evet, Ethereum'da bir short pozisyonum var. Çünkü burada düşük bir dip geldi. 50 günlük ortalamanın altında olduğu sürece de satış baskısı altında olacaktır diye düşünüyorum. Ancak 4250 bakın burası birçok kez denenmiş. En sonunda şu anda da destek direnç yapıyor orayı. Bu bölgenin üstünde kapanış yaparsa da stop olurum. Çünkü eğer 50 günlük ortalamanın üstüne atacak olursa daha yukarılara gidebilir. Zararı büyütür. Stop olmak burada önemli bir konu. Ancak 50 günlük ortalamaya çarpar, tekrar düşüşe geçerse ben zaten onu tekrar short'ta yakalar. Oradaki zararımı çıkarır, hatta kâra bile geçebilirim diye düşünüyorum. O nedenle şu anda burada yanlış hatırlamıyorsam 3950'lerde bir short pozisyonum vardı. Şu anda zararda ama dediğim gibi henüz bir bozulma yok. 4250'nin üstüne atmadıkça. Solana'da yukarı görüyorsunuz yükselen kamanın içerisine tekrar attı. 50 günlük ortalamanın altında dün kapanış yapmış. Bugün de o civarlarda geziyor. Önemli desteğimiz Solana için 205-206 dolarlar. Yukarıda ise 222 dolar ilk direnci. Ama 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar görmeden de yukarı yönlü pozisyon almak bence riskli. Evet, Ripple ile ilgili daha öncesinden de söylemiştim. Benim baktığım kripto paralar içerisinde en güçlü gördüğüm Ripple'dı. Çünkü 270-274 hattını bakın bunun altına hafif iğneler atsa da çok ciddi tepkiler alarak geri döndü. Yani burası çok önemli destek. Bunun altında kapanış hiç almadı. Bugün de şu anda şu görmüş olduğunuz düşeni zorluyor birkaç gündür. 100 günlük ortalama hemen orada. Üstünde de 50 günlük ortalama 2.94'te. 50 günlük ortalamanın üstüne atarsa ve kapanış gelirse zaten bu düşenin üstüne atmış olur. Bütün ortalamaları da aslında altına almış olur. O zaman Ripple'da belki bir long pozisyonu düşünülebilir. Short pozisyonlar için ise 2.70 doların altındaki kapanışlar önemli. Çünkü burası birçok kez tutmuş. Tutmadığı zaman aşağıya sert kırılım gelebilir. Evet arkadaşlar, bugün önemli konumuz shutdown, biliyorsunuz. Bunu takip ediyor olacağız. Tekrarlıyorum, ben çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Mutlaka bir uzlaşma olacaktır ve tekrar eskiye döneceğiz. Ben aslında önümüzdeki günlerde ve bugün gelecek verilerin endeks için çok çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Eğer o verilerde bir problem gelmezse ve endeks geri çekilmeye devam ederse shutdown ile ilgili yatırım portföyüme eklemeler yaparım. Yatırım portföyümü de biliyorsunuz Katıla özel paylaşıyorum. Eğer oraya da gelmek isterseniz orada anlık sorularınıza cevap veriyorum. Çeşitli birlikte orada sohbetler ediyoruz. Stratejilerinizi konuşuyoruz. Sizlerin soruları üzerinden strateji oluşturuyoruz. Bunlar da önemli. Oraya gelirseniz sizlerle daha birebir ilgilenme imkanım oluyor. Alım satım üzerine çok konuşmuyoruz. Nereyi geçerse ne olur, nerede nasıl davranmak lazım gibi konulara daha çok öncelik veriyoruz. Yani orayı şey gibi görmeyin, bir alım satım grubu olarak görmeyin. Orada birçok şey öğretmeye, göstermeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar, videoyu da eğer beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok çok sevindirirsiniz beni. O nedenle bunları da lütfen eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.